Biyoloji şemsiyesinin altında tüm deniz canlılarına bakışın yanında bir de mikro düzeyde detaylı bakış var ki artık küresel iklim değişimiyle beraber de ortamdaki makro değişikliklerinin sebebini çözmek için mutlaka mikro bakışlara ihtiyaç olduğu felsefesini de barındırıyoruz aslında. Başlangıçta kirlilik çalışmaları olarak başladı bakterilerle ilişkimiz. Daha sonrasında işte çok klişe, üç tarafı denizlerle çevrili, bu kadar çok deniz araştırmalarının yapıldığı bir yerde kirlilikle ilgili verilerin sadece bizim sıradan verilerimiz olduğunu veya günlük hayatın olağanlığının bir parçası olduğunu görüp bakterilerin metabolik özellikleriyle ilgili kabiliyetlerini öğrendikçe, onları ortaya koydukça onların endüstriyel alanda kullanımına yönelik de çok değerli veriler elde etmeye başladık ve 2000 yılının başında Türkiye'de deniz bakteriyolojisi çalışmaları çok az, hatta yok dediğimiz noktalardan bugün artık uluslararası düzeyde bulgularımızla yarışır hale gelmiş olduk. Gerek deniz biyoteknolojisi konusunda, gerek deniz biyolojisi konusunda bakteri temelli yaptığımız çalışmalarda da bunları gördük. Eskiden bugüne sizce denizlerimiz, Marmara ne durumda? Hipokrat, Toprakta, Havada, Suda, Yerde isimli metinlerinde temiz bir çevre, temiz bir suya ve insan sağlığına bağlıdır. İnsan sağlığı temiz bir çevreye ve suya bağlıdır demiş. Yani insanlığın varoluşundan bu yana suya bakış, suyun kullanılış şekli bir anlamda insanın kültürünün bir parçası gibi kadim bir alandan geliyor. Nüfus arttıkça, teknoloji ilerledikçe, yani Endüstri 4.0 çağındayız. Bir anlamda da teknolojinin ne kadar da ilerlediğine, işte otomasyonlar, aynı zamanda yapay zeka uygulamaları ve benzeri dijital çağın arkasından bunun gelmesi sevindirici gibi görünse de beraberinde bazı şeyleri çok ciddi bir şekilde götürüyor. Tabii insanoğlunun bu gelişmeleri de vahşi bir şekilde yanlış anlaması bu hızlanmayı da arttırıyor. Toplumlara baktığımız zaman bugün tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı bir konu aynı zamanda kirlilik. Kendi ülkemiz adına konuşacak olursak 80'li yıllara kadar Türkiye'de aslında su kirliliği, deniz kirliliği falan gibi bir olgunun bile olmadığını anlıyoruz. Hatta atasözlerimizde var. Akan su kir tutmaz. Diyoruz şimdi akan su kir tutuyor. Yani Porsuk Çayı'nın kirlenmesi, Haliç'in kirlenmesi, Türkiye'nin ilk kirlilikle ilgili bir suyun veya denizle ilgili alanların gündeme gelişinin başlangıcıdır. Geldiğimiz çağda, yani 20 yıl öncesi üzerinden 2000'i baz alarak konuşayım. O yıllardan 2000'e kadar indikatör bakteriler, yani kirlilik var buralarda dikkat denilen bazı yayınlar var. 2000 yılından sonra bizim de yapmış olduğumuz çalışmaların içinde de artık bu bakterilerin kimler olduğunu gösteren çalışmalar var. İşte o bize denizin nereden nereye geldiğini daha net bir şekilde anlatıyor. İşte kıyısal alanlarda İstanbul gibi bir metropole ev sahipliği yapan Marmara Denizi gibi bir bölgenin kıyısında eğer siz ağır metale dirençli bakteri buluyorsanız diyorsunuz ki burada ağır metal kirlilikten etkilenen alanlar var. Antibiyotiklere dirençli bakteri buluyorsanız ve bu tekrarlıyor ve çoklu antibiyotiklere dirençlilik söz konusuysa o zaman diyorsunuz ki burada evsel kaynaklı kirlilik, hastane enfeksiyon, hastane atıklarına yönelik kirlilik söz konusu. İşte yıllar içerisinde bizim bulduğumuz dirençlilik türevleri değişti. Biz bu dirençlilik türevlerinden de deniz biyoteknolojisi alanında fırsata dönüştürüp farklı alanlarda kullanımlarını zemin hazırlayan çalışmalar yapıyoruz. İşte petrole dirençliyse petrol kirliliğini gidermede kullanıyoruz veya bazı enzimler salgılayabiliyorsa o enzimlerin, kirleticilerin giderilmesinde kullanımı amaçlı karışımlara ulaşabiliriz diye müsilajın gideriminde yararlanıyoruz. Mesela halk sağlığı açısından ve ekosistem sağlığı açısından baktığımız zaman sistemin özellikle kapalı iç deniz, aynı zamanda yüzer gezer kirliliğe de maruz kalıyor. Gemi geçişlerini düşünelim. Türkiye'nin sanayisinin %70'ine ev sahipliği yapıyor neredeyse. A belediyesiniz. Arıtımınıza çok dikkat ediyorsunuz ama yanınızdaki belediyenin arıtım sistemi yok. Hepsi aynı havuza döküldüğü için sonuçta bu kaçakları da bir arada düşününce işte aşırı avcılığı, insan faktörünü, yani insanımızın attığı bir sigaranın bile kaç yıl orada onun etkisinin kalacağını, attığı bir pet şişenin 400 yıl belki 1000 yıl süresince denizde kirliliğe sebep olacağını bilmeyen bir
algının da olduğunu düşünecek olursak bunların hepsi birleşiyor. Bize yani bundan 20 yıl önce yazdığımız makalelerde şöyle olursa böyle olur diye tariflediğimiz şeylerin bugün önümüze çıktığını görüyoruz. Yani meslek hayatımız bize bu kadar süre vermiş oldu. Şimdi işte müsilajın oluşumuyla birlikte Marmara Denizi'nde eylem planı kapsamındaki maddelere baktığımız zaman yıllardır çok arzu ettiğimiz ve olmasını istediğimiz şeylerin bugün dokümante edildiğini ve devlet eliyle hatta pek çok kurumunda işbirliği halinde bir araya gelip bunda hemfikir olduğu bir zemine geldiğimizi görüyoruz. Çünkü kaybettiğimizi makro düzeyde de görmeye başladık. Yani önceden belki farkında değildik. Dalanlar biliyordu, çalışanlar biliyordu, balıkçı biraz daha işin içinde haşır neşir olduğu için biliyordu ama artık herkesin dikkatini çekebilecek boyutta bir toplumsal etki yarattı. Evet. Bunun ekonomik boyutunu, turizme etkisini, insana etkisini, hatta psikolojiye etkisini çok farklı düzeylerde gördük. Bunlar da ayrı araştırma başlıkları haline geldiler günümüzde. Artan nüfusu ve Marmara Denizi çevresindeki hareketliliği daha iyi koordine etmemiz gerekiyor ki Marmara Denizi hayatını sürdürebilsin. Marmara Denizi bir iç deniz. Oluşturacağımız önlemlerle yönetebileceğimiz, bize ait olan, etkisi de tepkisi de bizim altımızda olan bir deniz. Her ne kadar komşu denizlerin etkisi altında olan bir kirlilik akışından da söz ediyor olsak, Karadeniz'den gelen kirliliğin kontrol altına alınarak azaltıldığını düşündüğümüzde biz kendi kaynaklarımızla bu denizi kirletiyoruz. Bir bardak suyun bile arıtılmadan, tam bir arıtım sağlanmadan Marmara Denizi'ne boşaltılmaması gerekiyor. Ekonomik anlamda da çok önemli bir rolü var. Biyolojik koridor, aynı zamanda Karadeniz'le Akdeniz arasında bir geçiş yolu. Hem Karadeniz'in hem Akdeniz'in bir anlamda dümeni Marmara Denizi'nde. Burada olan bir aksaklık diğerlerinden bağımsız değil. O nedenle göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir hassasiyet taşıyor. Bizim deniz algımızla ilgili bir sorunumuz var. Yani toplum olarak biz denizi yanlış anlıyoruz. Yani deniz sadece bize balık sağlayan veya işte bize yüzmek için, eğlence için bir ferahlık veren bir olgu değil veya öyle bir anlam taşımıyor. Aslında karasal sistemin de yaşam destek ünitesi. Oksijen dengesinden tutalım, işte tüm canlı hayatın doğal ortamdaki akışı neyse bunun denizler üzerinden tanımlanmasını yaptığımızda, yani Marmara Denizi'ni şu anda ölü bir hale getirelim, karada yaşayabileceğimizi mi zannediyoruz? Ekosistem sağlığı aslında sizin evinizin kolonları kadar önemli. Güven içinde oturduğunuz evinizin kolonunun sağlamlığı kadar önemli. Biraz daha saygı duymak gerekiyor. Bu saygıyı hak ediyor. Kaybettiğimiz zaman anlarız. Oksijen de çok önemlidir ama oksijensiz kaldığımızda onun önemini anlarız. Marmara Denizi de onun gibi. O yüzden böyle balık yiyebilecek miyiz? Yoksa işte bu sene yüzebilecek miyiz soruları durup bir düşünmek lazım. Yani bu anneniz komada ve siz diyorsunuz ki annem acaba bana akşam yemeği hazırlayabilecek mi? Bütün bu dengelerin, işte küresel iklim değişimi diyoruz, küresel iklim değişimine bağlı olarak denizdeki organizmaların verdiği stres yanıtları, başta bakteriler olmak üzere çok daha hızlı. Yani geleceğin stres yanıtlarını şimdiden görüyoruz. Bu yaşamış olduğumuz müsilaj tecrübesi de bunun fragmanıydı aslında. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmamak ve sıcaklığı kontrol edemiyoruz. Kontrol edebileceğimiz noktalar üzerinde de çok ciddi ve şuurlu olmamız lazım. Bu şuursuz kafadan çıkmamız lazım bence. Deniz varsa hayat var. Yaşam denize bağlı. Marmara'dan Akdeniz'e sürdürülebilirlik serüveni İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Gülşen Altuğ ile beraberdi. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Görüşmek üzere.